Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor. Bu da demek oluyor ki bizim de meze mesaimiz başlıyor. Şimdi bir kalıp peynirin bir dilimi gibi düşünün. Şöyle bir dilim. İsterseniz peyniri rendeleyebilirsiniz. İsterseniz benim gibi ezebilirsiniz. Ezinli peyniri çok yakışır. Köy peyniri kullanabilirsiniz. İzmir tulumu olabilir. Ama biraz yağlı peynir kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Peyniri iyice ezdikten sonra yine ölçülü yapalım. Kafalarda hiçbir soru işareti kalmasın. Su bardağı kullanalım. Şu kadarcık süzme yoğurdun fiyatı bile 22,5 lira olmuş. Müthiş. Bunu biz istedik. Kimse ağlamasın. Ben de dahil. Hiçbirimizin sesi çıkamadı. Ölçülü yapıyorum ki herkes anlasın diye. Toplam bir su bardağı. Hemen. Süzme yoğurt için biraz tuz. Ya dikkatli olun. Peyniriniz tuzlu olabilir ona göre. Burada biraz karıştırmaya başlıyoruz. Bu arada keyfim yerinde çünkü Şampiyonlar Ligi maçlarında Ali Koç yok. Sinirimizi bozamaz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 1, 2, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Böylece birazcık inceltiyoruz. Eminim çoğunuzun daha önce duymadığı Ege'de birçok restoranda, meyhanede yapılan Ege cacığı, daha da eski adı Ezine cacığı. Bir salatalık, hemen paçalı yapıyoruz. Çünkü kabuksuz yaparsanız çok sulu, kabuklu yaparsanız da lezzetsiz oluyor. Şu hemen baş taraflarını alıyoruz. Ortadan ikiye, sonra tekrar ikiye ve tekrar ikiye. En az bir salatalık ona göre. Dişe gelecek şekilde salatalığı kesiyoruz. Devam. Bu arada salatalık kabuklarını boşuna harcamayın. Cilt bakımınızı yapın. Bu nasıl kanal? Her şeye maydanoz. Cilt bakımına da mı giriyorsun Koray? Bir tane sarımsak. Esasında burada bir Aydın Boysan cacığı da yakışırdı ama hala yapacağız. 2 çay kaşığı nane, kuru nane. Şimdi burada tekrar karıştırıyoruz. Biraz daha zeytinyağı istiyorum Koray diyor. 2 yemek kaşığı daha. Peynir böyle çok büyük içinde kalmasın. Yoğurtla birleşsin. Salatalık her yere karışsın. Nanesi az geldi. Hemen 1 çay kaşığı daha. Tekrar karıştır. Şu anda istediğimiz kıvamı yakaladık ve görüntüyü. Fakat henüz bitmedi. %90 bitirdik. Devam. Bir domates kabuğuyla birlikte ortadan ikiye kesiyorum. Ortadan ikiye kestiğimi küp küp keseceğim. Diğerini hemen köşeye ayırıyorum. Artık tabaklayalım ama tabaklamaya başlamadan önce son bir kez şöyle bir karıştırıyoruz. Yalnız nazikçe. Harika. Alttan alta tat vermesi için kırarak nane, ufak bir numara. Lezzet hep ufak detaylarda saklı. Ve hemen cacık. Ve etrafına nane. Tamamen isteğe göre maydanoz. Üstüne zeytinyağı. Mutlaka zeytinyağı. İşte Ezine cacığı. Bir diğer adı Ege cacığı. Yapması bu kadar kolay. Sadece 10 dakikada kısa sürede bir meze daha yapalım. İkinci tarife geçelim hemen. Çelik tava kullanıyorum. Siz isterseniz teflon tava, döküm tava, teflon tencere istediğinizi kullanabilirsiniz. Yalnız dikkat edin ocağın altı yanmıyor. Kıl biber kullanıyorum. En az 300 gram gibi düşünebilirsiniz. Yaptığınıza değsin. Sizden istediğim biberin şu uç tarafındaki ince tarafını kesiyorsunuz yanmaması için ve sap tarafını şöyle kırarak kesiyorsunuz. Aynen bakın bir tane daha şöyle koparıyorsunuz ve ucunu da koparıyorsunuz. Biberleri dişe gelecek şekilde parçalara bölüyoruz. Yani bu büyüklükte. Dikkat ediyor musunuz?
neredeyse parmağımın 2 boğumu kadar. Ve daha sonra tavaya yayıyoruz. İsterseniz bunu elinizle kopararak da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Hemen tavanın içine, tavaya tamamen biberleri şöyle tavaya yayıyoruz. 3 tane domates. Domatesleri ortadan ikiye kesiyorum. İsterseniz meze olarak, isterseniz sabah kahvaltıda 3 domatesi rendeliyorum. Rendenin en kalın tarafıyla. Domatesler tamam. 2 diş sarımsak. Hemen onları da rendele. İkinci. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığının 3'te 1'i kadar karabiber. Tamamen isteğe bağlı şeker 1 çay kaşığı. Karıştır. İyice karıştır. Bütün baharatlar birbirine girsin. İyice. Henüz ocağın altı yanmıyor farkındaysanız. Hemen üstüne kaşıkla biraz yardımcı oluyorum. Domatesin her tarafa yayılması için. Aynen böyle. Henüz altı yanmıyor farkındaysanız. 2 yemek kaşığı, hatta 2,5 olsun zeytinyağı. Ocağın altını yakıyorum. Bakın burası önemli. En yüksek ateşte ocağın altını yaktım. En yüksekte yanıyor. Hiç dokunmuyorum. Kaynamaya başladığı anda yüksek ateşte fokur fokur pişiriyorum. Eğer yüksek ateşte pişirmezsek, altını kısarsak biberin zarları ayrılır. Yerken hiç keyif almazsınız. Domatesin suyu çekilip domatesin parçaları kalana kadar pişiriyoruz. 15-20 dakika oldu, olmadı. Hemen bir bakalım. Görüyor musunuz? Suyunu çekmiş, nokta nokta delikler açılmış. Demek ki bu piştim diyor. Şöyle bakalım, en ufak bir yapışma yok. Bir servis tabağı hazırlayalım. Ama ilk başta şöyle bir karıştıralım, sıcağı çıksın. Ve maç başlamak üzere. O yüzden ben acele ediyorum. Siz normalde bir 5-10 dakika kendine gelmesi için bekletin. İsterseniz bunu böyle kolay bir meze olarak servis yapabilirsiniz. İsterseniz sabah kahvaltıda yiyebilirsiniz. Kavanozlara koyup dolapta saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp üstüne yumurta kırıp bile yiyebilirsiniz. Nasıl gözüküyor? İşte bu. Yine kısa sürdü. Hadi son bir meze daha yapalım madem öyle. Son bir meze daha yapalım. Köz biber mezesi yapalım. Köz biber sos mezesi de diyebiliriz. Közlenene kadar biz sosumuzu, iç harcını yapmaya başlayalım. Bir kırmızı soğan. Real Madrid maçının başlamasına da 15-20 dakika var. Soğan küçük olduğu için tamamını kullanıyorum. Eğer orta boy soğansa yarısını kullanabilirsiniz. Çünkü dolapta bekledikçe, eğer dolapta bekletecekseniz soğan çoğaldıkça dayanma süresi azalıyor. Bakın soğanlar böyle küçük küçük olmalı. Buraya dikkat edin. Böyle küçük küçük olmalı. Önemli. Devam. 2 diş sarımsak. Sarımsakları küçük küçük doğramalıyız burada. Rendelemiyorum, dikkat edin. Küçük küçük doğruyorum. Burada dişe gelmeli yerken. Bakın aynen bu duruma geliyor. Koray rendeleyemez miyim? Rendeleyebilirsiniz ama lezzet burada önemli. Dişe gelmeli. Hemen ikinciyi de yapalım. Hızlı hızlı. Elma sirkesi. Burada 2 yemek kaşığı elma sirkesi. İstediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz ama elma sirkesi buna çok yakışır. Koray, ben nar ekşisini evde yapıyorum. Çok tadı baskın oluyor. Ne kadar koymalıyım? 1, 2, 3 yemek kaşığı nar ekşisi. Ama ev yapımıysa siz ayarlayacaksınız. 1 limonun yarısının kabuğu. Beyazını inmeyin. Lezzetsiz olur. Sadece yarısının kabuğu. Bakın beyazına inmiyorum. Dikkat edin. Sarı burada hemen. Ve yarısının suyu. Yarım limon suyu. Çekirdekler burada. Her şey kontrol altında. Yarım çay kaşığı tuz. Çay kaşığın ucuyla karabiber. Burada yine tercih sizin. 1 çay kaşığı şeker veyahut da 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Zeytinyağı. 1, 2, 3 yemek kaşığı. Son olarak maydanoz. İsterseniz 1-2 dal kekik de ekleyebilirsiniz. Taze kekik. Genelde herkesin evinde maydanoz bulunur. Maydanoz ekleyebilirsiniz.
Ve karıştır. Köşede sırasını beklesin. Hızlı hızlı soyacağız. Bir çatal yardımıyla. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar hızlı soyuyoruz. Hiç zorlanmadan soyuyoruz. Bakın şu közleri görüyor musunuz? Bunları bilhassa bırakıyorum. Lezzet katması için. Şu bir. Jet gibi. Zafer Turizm. Herkesi memleketine gönderir. Kabukları soyuyoruz ve kabukları memleketine gönderiyoruz. Ve gerçekten çok hızlı soyuyoruz ha. Farkında mısınız? Şu 2. Hemen 3. Zafer Turizm. Şu baş tarafını kesiyoruz. Ortadan 2'ye kes. Bıçak yardımıyla çekirdekleri ayır. Aynen böyle. Hemen ikinci baş tarafını kes. Bıçak yardımıyla ortadan 2'ye ayır. Çekirdeklerini temizle. Üçüncü jet gibiyiz. Farkında mısınız? Boşuna demiyorum Zafer Turizm. Hızlı. Aç. Çekirdekleri temizle. İşte bu kadar basit. Ortadan 2'ye çevir. Şerit şerit kesiyorum. Böyle şerit şerit. Görüyor musunuz? Şerit şerit. Hemen hızlı yapacağız deyince inanmıyordunuz değil mi? Şunun rengine bakar mısın? Nasıl yakışıklı oldu. Şunun rengine bakın. Hemen tabaklayalım. Şunu kullanalım. Beyaz tabak. Daha çok patlatır. Evet. İşte bu. Köz biber mezesi. Nasıl gözüküyor? İnanılmaz canlı değil mi? Bana sorarsanız nefis gözüküyor. Şimdi şunların bir tadına bakalım. Açın ağzınızı, her zamanki gibi ilk lokma sizin. Bu cacık zaten benim çok tuttuğum bir cacık. Normalde de çok sevdiğim, çok beğendiğim, böyle fresh bir tat veren Ezine cacığı, Ege cacığı, şov. Benim çok tuttuğum bir tarif zaten. Fresh bir tarif. Hemen şu köz biber mezesine bakalım. Açın ağzınızı, her zamanki gibi ilk lokma sizin. Benim damak tadıma göre mükemmel bir meze değil. Ama mesela Barbaros bayılıyor buna. Onun için müthiş bir meze. Çoğu kişi de çok seviyor ama benim damak tadıma göre olsa da olur, olmasa da olur. Ama lezzetsiz mi? Lezzetli. Hemen şuna bakalım. Biber tava. İster sabah kahvaltıda, ister meze sofralarında, isterseniz akşam yemeğinde yumurta kırıp yiyebilirsiniz. Meze olarak da hayat kurtarır. Açın ağzınızı. Şunun da bir tadına bakın bakalım. Çok güzel. İnanılmaz lezzetli. Gerçekten çok doğru pişirdik. Ağızda dağılıyor ve farkında mısınız? Bakın bunu doğru pişirme yöntemi hiç kabuğu kalkmıyor. Tarif içinde söylemiştim kabuğunun neden kalkmadığını, nasıl pişirmesi gerektiğini. Hepimizin eline sağlık. Ha bu arada izleyip hala abone olmayan vicdansızlar. Size hiçbir zaman unutmayacağım da illaki bir gün karşılaşacağız. 3 tane böyle mezeniz var. 4-5 tane de daha önce yaptığım meze var. 4-5 kişi olacağız. Muhabbet, eğlence. Biz keyfimize bakıyoruz. Hepimize eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Herkese afiyet olsun.